Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Bugün size 2 sorumuz var. 1. Düğün yaptınız ve evlendiniz. Bir ay sonra size bütün fotoğraflarınızın ve görüntülerinizin kaybolduğunu söyleseler ne yapardınız? 2. Bir arkadaşınızın eşini aldattığını tüm kanıtlarıyla görseniz ne yapardınız? Bugün size yakın zamanda yaşadığımız 2 olayı anlatacağız. Geçenlerde kaybolmuş dosyaları kurtarabileceğiniz bir uygulama ve programdan bahsetmiştik. İşte bu anlatacağımız 2 olayın baş kahramanlarından bir tanesi de bu program diyebiliriz. Ya bir programla bir hikayenin ne alakası vardır ki derseniz de bunu bu videonun sonunda bir daha düşünün derim. Kesinlikle. Evet, ilk olarak ilk hikayemize başlayalım. Şimdi biz yaklaşık 1 yıl önce evlendik ve böyle sade, gösterişsiz bir kır düğünü gerçekleştirdik. İşte yürüdük, geldik, dans ettik, fotoğraflar çekildi, nikah kıyıldı, sonra misafirlerle tekrar dans edildi, anı fotoğrafları çekildi, takı töreni filan. Buraya kadar her şey normaldi diyebilirim. Fakat daha düğün bitmeden köşeye çekilip anlaşmamız dışında ek ücretler istenmeye başlandığında bir şeylerin sarpa saracağını anlamalıydık. Çünkü her şey son sürat amatörleşmeye başlamıştı. Neyse, uzatmadan söyleyeyim. Düğün bitti, aldık gelinimizi, evimize geldik. Bir hafta boyunca ailelerimizi, misafirlerimizi ağırladık. İşte fotoğrafları ne zaman alabiliriz diyen akrabalarımıza, eşe, dosta da en yakın zamanda size ileteceğiz diye söz verdik. Çünkü bize fotoğrafları falan bir hafta sonra gelir dükkandan alırsınız dediler. Biz de bir hafta olunca gitmeden önce bir arayalım dedik. Ama bizi ertelemeye başladılar. Ama ne erteleme? Sabah alarmına döndük. Sürekli erteleniyoruz böyle. Yok arabadayım, yok çekimdeyim, yok şehir dışındayım, yok şu an kaldırımdayım, tam dükkana gireceğim diye oyalamaya çalıştılar. Biz belli aralıklarla arıyoruz. Onlar da bizi oyalıyorlar. Ama bütün aile ve akrabalarımız da bizden fotoğrafları istiyor. Yani biz kendimiz için acele etmiyorduk. Sadece ta şehir dışından bile atlayıp gelmiş, bizim için orada bulunmuş insanları oyalıyormuş gibi görünmek istemedik. Ama böyle 3 hafta falan geçince artık ben yavaştan bir dellenmeye, daha doğrusu işkillenmeye başladım. Aslında biz o zamana kadar sadece bizi oyalıyorlar diye düşünüyorduk. Ama artık acaba bir sorun mu var diye şüphelenmeye başladık. Ama dediler ki bir mail adresinizi gönderin bize, fotoğraflarınızı size verelim. Valla evde bir bayram havası var, inanamazsınız, mutluluktan uçuyoruz. Ama mutluluğumuz o maili açana kadarmış. Çünkü bir baktık bize fotoğraf diye çok kötü bir videodan alınmış ekran görüntülerini göndermişler. Yani biri üşenmeyip o çektikleri çamur gibi leş videodan kare kare ekran görüntüleri alıp bize fotoğraf diye itilemeye çalışıyor. Yani dedim artık kesin bir sorun var. Bir de beni enayi yerine koymaya çalıştıkları için daha fazla sinirlenmeye başladım. Hani bilmeyenler için söyleyeyim, Enes profesyonel fotoğrafçı. Yani işi bu. Hani daha fazla sinirlenmesini de anlıyorum o yüzden. Ama fotoğrafçısın sen, niye sen çektirmedin derseniz de bizim yanımızda götürdüğümüz kimsenin fotoğraf çekmesine izin vermediler. Hatta kardeşlerimizin bile fotoğraf çekmesine müsaade etmiyorlardı. Sonra biz bunları tekrar aradık tabii. Önce kibarca konuştuk ama ciddiye almadılar. Sonra Enes sinirlendi ve siz beni nasıl enayi yerine koymaya çalışırsınız diye konuşmaya başladı. Tabii bir sorun var ama bunu anlatmak veya çözüm üretmeye çalışmak yerine hangi elemanı ararsam arayayım bana yalanlar söylemeye devam ettiler. Oyalamaya çalışıyorlar, o belli. Yani bir de söyledikleri yalanlar da tutarsız ve bilgisizce yalanlar. Neyse sonra daha az geri zekalıymış gibi duran başka bir çalışana denk geldim. Dedim kardeşim, bana gerçekleri söyleyin. İşte o yıkıldığımız an adam dedi ki abi bizim bilgisayarlara virüs girdi. Sizin düğün dahil yaklaşık 50 düğünün daha fotoğrafları yok olmuş. Kurtarmaya çalıştık. Olmadı. Bir şirkete verdik. Onlar da bizden her hard disk için 10 binlerce lira para istediler. Yani ben dedim ki bak, bu işlerde ben de varım. Ben de yapıyorum. Böyle saçma şeylerle ben de karşılaşıyorum. Olur bunlar yani. Yaşanır. Ve onlara böyle şeyleri daha az yaşayabilmeleri için bazı önlemlerden bahsettim. Önlemleri anlattık ama adamlar da diyor ki tamam önlem alalım da çektiğimiz 50 tane düğünün fotoğrafları gitti. Ben dedim ki ya haftalardır size fotoğrafçıyım diyorum. Ya bir söylesen, bir danışsan, bir yardım istesen belki bir faydam dokunacak dedim ve gerçekten hard disklerde, hafıza kartlarında, flash disklerde kaybolmuş dosyaları kurtarabilen bir programdan bahsettim. Hatta programı verdim, bir de onu anlattım, öğrettim yani.
Hatta o programı da bir videomuzda anlatmıştık. O videomuza açıklamalardaki linkten ya da şurada çıkan karttan gidebilirsiniz. Neyse biz programı anlattık ya. Bir hafta sonra bizi aradılar. Dediler abi fotoğrafları kurtardık. Hemen mailini gönderiyoruz. Dedim herhalde bana teşekkür etmediklerine göre kendi yöntemleriyle kurtardılar fotoğrafları. Çok güzel. Neyse mail geldi, fotoğrafları açtım, bir baktım. Bizim anlattığımız programla kurtarmışlar fotoğrafları. Çünkü bu programın kurtardığı dosyaların bilgilerinde anlayabileceğiniz ufak ipuçlarını bulabiliyorsunuz. Hatta bu anlattığımız program sayesinde başka düğünlerde çekilmiş fotoğrafları da kurtarmışlar. Onu da şöyle anladık. Bize gönderdikleri kurtarılmış fotoğrafların içerisinde başka düğünlerden kurtarılmış fotoğraflar da bulunuyordu. Yani adamların çekim tekniklerinden de tahmin ettiğimiz gibi öyle pek güzel fotoğraflar değillerdi. Ama bizim için çok değerliler ve kavuştuğumuz için çok mutlu olmuştuk. Tabii ki ve fotoğrafları da bayağı bir işledik, güzelleştirmeye çalıştık. Çünkü bize gelen halleri pek parlak, güzel değildi. Çünkü burada, özellikle bu şehirde, bu ülkede fotoğrafçıyım diye geçinen o kadar çok boş adam var ki inanamazsınız. Şimdi gelelim başımızdan geçen ikinci hikayeye. Aslında benim bu hikayeyle hiçbir alakam yok. Sadece yaşananları şaşkınlıkla izledim. Siz de bizi buraya kadar izlediyseniz ve kanalımıza abone değilseniz belki kanalımıza abone olmayı düşünürsünüz. Evet, biz bugün anlatacağımız ikinci hikayede biraz üzüldük ve bayağı da şaşırdık diyebiliriz. Evet, dedim ya ben çekimlerle uğraşıyorum ve tahmin edebileceğiniz gibi bu işimizde kameralara ihtiyaç duyuyoruz. Hatta birden fazla kameraya ihtiyaç duyuyoruz. Ben de bu eski kameramı yedek kamera olarak bazen kullanabiliyorum. İşte bu hikayenin başrollerinden biri de bu gariban makine. Evet, bir gün bir arkadaşım beni aradı. Dedi kardeşim benim ufak bir ürün çekimi işim var. Şöyle bir makinelerinden bir tanesi müsaitse bana verebilir misin? Dedim ya makineyi vermesine veririm de sen yapabilecek misin ki çekimi? Yani diyor ki sen ne anlarsın profesyonel çekimden? Öyle demeyelim de bu arkadaşın bu işlerde pek işi olmaz diyelim. Öyle diyelim. Neyse dedim tamam ürün çekeceksin de bu sandığın gibi bir iş değildir. Ben müsait zamanında geleyim ben çekeyim dedim. Yok dedi hiç gerek yok dedi ben hallederim. Nasıl halledecekse. Neyse tamam ama dedim bak tripod lazım olur. Ürün çekiminde makineyi sabit tutman gerekiyor. Yok dedi hiç gerek yok dedi ben onsuz da hallederim. Yani arkadaş çünkü monopoz seviyormuş. Neyse ben çok uzun yıllardır tanıdığım için bu arkadaşı dedim bari vereyim makineyi sonuçta sürekli birbirimizi görüyoruz. Tabii bundan sonra pek görüşmeyebiliriz. Yani neyse ben arkadaşa makineyi verdim. Bir hafta sonra çok şükür makine bana geldi ama ben bir meraklanmaya başladım. Dedim acaba nasıl çekti? Güzel çekebildi mi? Veya benim makinemi gidip başkasına verip ona mı çektirtti? Veya benim makinemi başkası mı kullandı başka yerde? Tabii benim merak dürtmeye başladı ya. Hemen aldım makineyi açtım hafızasını bakayım dedim. Tabii arkadaş çok zeki olduğu için hafıza kartını formatlamış yani her şeyi silmiş. İşte burada o bahsettiğimiz program devreye girdi ve makinenin hafıza kartını programda tarattık. Yani keşke taratmasaydık mı demeliyim yoksa iyi ki de taratmışız mı demeliyim onu vallahi bilemiyorum. Çünkü ben burada iyi veya kötü çekilmiş ürün fotoğraflarıyla karşılaşmayı beklerken daha çok ürün yerleştirmesiyle karşılaştım. Yani arkadaş almış benim makineyi bir pansiyonda konulu kısa bir film çekmiş. Ya, bu işin şakası tabii. Aslında daha çok fotoğraf vardı ama şaka olmayan kısım yanındaki kadın karısı değildi. Yanı değildi zaten ya. Daha çok şuna şaşırdım. Yani tamam gidiyorsun eşini aldatıyorsun da yani niye bunu ölümsüzleştirmeye çalışıyorsun be arkadaş? Ha, çekmesi normal değil de aldatması normal mi ya? Hayır tabii canım Allah Allah. İşin ironik tarafı ise bu hikayedeki aldatılan kişi ki arkadaş sayılırız ama dost değiliz. Biz evlenmeden yaklaşık bir ay önce bana gelip senin bir engelin mi var? Neden Enes'le evleniyorsun demişti. Yani bizi denk görmemiş. Ki aslında biz bu hikayede biraz bile olsa gülebiliyorsak işte bunun nedeni budur. Eş seçimi önemlidir. Bu videomuzda size bir dosya kurtarma programı ile bir evliliğin başlangıcında bir başka evliliğin ise sonunda yaşanan iki hikayeyi anlattık. O zaman daha fazla vakitlerini almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok uzun yıllardır tanıdığım birinin böyle şerefsiz çıkması.